Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere çok popüler olan, çok merak edilen bandananın yapımını anlatacağım. Gayet şık, hem büyükler hem küçükler rahatlıkla kullanabileceği bir bandana. Hemen şöyle malzeme bilgisi vermek istiyorum sizlere. Tersten de bunu da göstermek istiyorum. Bakın, bu şekilde kullanılabilir. Gayet güzel. Bu şekilde de iki yönlü de kullanabilirsiniz. Farklı, yani çok fark etmese de bir tık içeriğinde katlama farkı var. O yüzden iki yönlü de gayet rahat kullanışlı bir bandana. Çok da sağlam arkadaşlar. Hemen malzeme bilgisini vermek istiyorum ben. Şöyle yine bebe ipi yeleklerde, özellikle bebe örgülerinde kullanılan yine Enaco Elite Baby ipiyle ördüm. Bu krem rengi bir ip. Şöyle göstereyim, ekran görüntüsü alarak bu şekilde ip ile ilgili bilgiler yazıyor. Tüm bilgiler ekranda, ekran görüntüsü alarak bu bilgileri kaydedebilirsiniz. Hemen bu kez krem rengiyle örmeyeceğim. Tığımda 2,5 milim bir tığ kullanıyorum. Hem yapısı yumuşak, yani esnek ve gayet bebeklerde dahi kullanılabilir bir bandana. Çok güzel bir yapısı var bu ipin. Şimdi şöyle bir renkle, yine aynı Naco Elite Baby, daha açık aslında ama ekranda biraz daha koyu çıkmış. Bu iple öreceğim, hem belirgin olması açısından hem de rengi çok tatlı bir ip. Başlıyoruz. Şimdi yine bir tane de lastik tokaya ihtiyacımız var. Tığımızın da numarasını, kaç milim olduğunu söyledik. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olarak, beğeni ve yorum yaparak kanalıma destek olabilirsiniz. Bildirimlerinizi de zil görseline basılı tutarak, basarak, açarak bildirimlerinizi, çektiğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hemen şöyle 104 adet zincir çekerek başlıyorum. 104 adet zincirimizi çekiyoruz. Ben çok sık çekmiyorum. Çok sıkı çekmeyin zincirlerinizi. 104 adet, 104 tane diyelim, zincir çekelim. Çok sıkı olmasın. Çünkü dönüşte batmalarda zorluk yaşamamak için bu zincirlerimizi çok sıkı çekmiyoruz. 104 tane zincir çekelim ve sonra da devam edeceğiz. Evet, 104 tane zincirimizi çektik. Şöyle biraz ekrana sığmıyor. Hemen şöyle göstereyim. Şimdi hemen ilmeğimin başını alıyorum. Bakın, bu düz tarafı zincirlerimizin düz tarafına değil, şöyle çeviriyorum. Arkadan bakın, 1 2, yakından göstereyim. 1 2 3, arkadaki ilmeklerine üçüncüye batıyoruz. Bu üçüncüleri örüyoruz. Ters tarafından hemen çakma sık iğne ya da yalancı trabzan dediğimiz şekilde örüyoruz arkadaşlar. Yine ilk başta üçüncüye battık. Hemen yine ilmeğimin başını alıyorum. Artık şu düz kısmı değil, şöyle tersinden, arkadaki ilmeklerinden alıyoruz. Birazcık gevşek çekin dememin sebebi de kolaylıkla bu ilmekleri almak için bu şekilde tersten alarak sonuna kadar böyle yalancı trabzan ya da çakma sık iğne tekniğiyle örüyoruz. Son zincire gelene kadar örmeye devam edelim. Burada gösterebileceğim farklı bir şey yok. Bu şekilde örerek sonuna kadar gelelim. Evet, 104 tane
104 tane zincir çekmiştik ve 103 tane böyle çakma sık iğnemiz ya da yalancı trabzan dediğimiz şu baştaki hani üçüncüye batmıştık ya, bu kenarda oluşan, en başta oluşan zincirle birlikte 103 tane böyle çakma sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Hemen 2 zincir çekiyorum sonunda ve geriye dönüyorum. İlmeğimin başını aldım. Şöyle göstereyim. 2 zinciri, 1 2, bunu saymıyoruz. Çektiğimiz 2 zinciri hemen bir alt sıradaki ilk, yani şöyle göstereyim, 1 2 üçüncüye, üçüncü ilmeğe, yani 2 zinciri de sayarak üçüncü ilmeğe battık. Şöyle arka dallarını alıyoruz. Tekrar yine aynı şekilde tek dallarına arkadan alıp örüyoruz. Battığım yeri net görebiliyorsunuz. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar geliyoruz. Her trabzan başına yine 103 tane çakma sık iğnemiz, yalancı trabzanımız olacak. Sonuna kadar örüyoruz. Sonuna kadar geldik. Hemen sonuncuya da şöyle yine arkadan dalını alarak çakma sık iğnemizi yaptık. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Yine aynı şekilde şöyle göstereyim. 1 2, şuraya üçüncü ilmeğimizin arkadan tek dalına batarak yine devam ediyoruz. Yine bu sırada da toplamda 1 2 3. sıramız oluyor. 4 sıra bu şekilde hiçbir işlem yapmadan başlangıçlarda 2 zincir çekiyoruz ve geriye dönüyoruz. Hep tek dallarına batarak arkadan alarak tek dallarını devam ediyoruz. 4 sıra bu şekilde örüyoruz ve sonra 5. sıramızda aradaki boşlukları yapacağız. 1 2 3, 4 sıra olacak. 3. sıramız, bundan sonra bir sıra daha aynı bu şekilde çakma sık iğne örerek 4 sırayı tamamlıyoruz. 5. sıraya geldiğimizde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi 4 sıra, bakın 1 2 3 4 sıra ördük. 5. sıraya geldiğimizde 1 2 3 4 5, 5. sırada başta çektiğim 2 zincirle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane çarpma sık iğnemizi yapıyoruz ve sonra bu sırada 5. sıramızda boşluklarımızı oluşturacağız. 1 2 3 4 ve 5. Yine zincirlerimizi çok sık yapmayalım biz üst sırada da, çünkü bu zincir içlerine yapacağız çakma sık iğneleri. 5 tane zincir çektim. Yine tığımı, ilmeğimi, ipimi alıp dolayıp hemen 1 2 3 4 5 altıncıya yine arka dalından batıp hepsini birlikte çıkıyorum. Bakın 5 zincir çektim. Arada yine 5 tane ilmek bırakıp altıncıya batıyoruz. 1 2 3 4 5. Tekrar yine arka dallarından alarak 18 tane çakma sık iğne yapıyoruz.
18 çakma sık iğne yapıp tekrar 5 zincirle bir boşluk daha oluşacak. Evet, 18 tane daha çakma sık iğne yaptık. Başta da 18. Şimdi yine tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5 değil, 6.'nın yine arka dalından alarak tekrar çakma sık iğne yapıyoruz. Burada da ikinci boşluğumuz oluştu. Hemen yine tekrar arka dallarından çakma sık iğnemizi örmeye devam ediyoruz. Yine 18 tane öreceğiz. Bu şekilde 18 çakma sık iğne ve 5 zincirle arada 5 tane ilmek bırakıp bir boşluk oluşturacağız. Bu boşluklarımızdan 4 tane olmuş olacak. Bakın, ikinciyi yaptık. 3 ve 4 olacak. Sonunda da 10 tane çakma sık iğne denk gelecek. Sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi şu şekilde sayalım. Bakın, 18 tane 5. sıramızda çakma sık iğne yaptık. 5 zincirle arada 5 ilmek bırakıp yine 18 tane çakma sık iğne. İkinci boşluğumuz yine 18 çakma sık iğne. Üçüncü boşluğumuz 18 çakma sık iğne. Dördüncü boşluğumuzu yaptık. Bu sonda da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane çakma sık iğnem denk geldi. Bu bir tane eksik veya fazla fark etmez. Diğer bu krem renginde olan da 10 tane denk gelmişti. Bunda da 11 tane denk geldi. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyoruz. 6. sıramıza yine 3.'ye batarak arka dalından hemen örmeye başlıyoruz. Bakın, sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane oldu. Şimdi hemen siz isterseniz, eğer şu zincirleriniz çok sıkıysa, yani tığ batırmakta zorlanıyorsanız, direkt şöyle içerisine de yapabilirsiniz çakma sık iğneleri. Hemen ben şöyle zincir içerisine gevşek çekiyoruz biraz. Zincir içerisine bu aradaki 5 çektiğim 5 zincire 5 tane yine çakma sık iğne denk getireceğiz. İlkini yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen ikincisini de battım. Yani gevşek çektiğim halde bile bakın zorluyor. O yüzden diyorum, ama siz eğer çok zorlanıyorsanız direkt zincir içerisine geçebilirsiniz. Şöyle bakın gösteriyorum. 1 2 3 4 5 adet çakma sık iğnemizi yaptık. Hemen yine buradaki ilk trabzan, yani ilk çakma sık iğnemizin şöyle ters çevirmek istiyorum. İlk çakma sık iğnemizin yine arka dalından alarak örmeye devam ediyoruz. Burayı gördünüz zaten. Diğer yerleri de anlaşıldı. Bu şekilde örüyoruz. Yani alt sırada bıraktığımız bu boşluğu yine üst sırada trabzanlarımız 104 çakma sık iğne ile başladıysak yine 104 tane devam edecek bu sıramızda da. Her boşluğu aynı bu şekilde 5 adet çakma sık iğnemizi yaparak, yine bu aralardaki 18 çakma sık iğnemiz ve başta zaten çakma sık iğnemiz 18'di. Burada da 11 taneydi. Devam ediyoruz. Sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim.
Evet arkadaşlar, şimdi tamamladık. Hemen şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 ve 6. sıramızı da ilk burada nasıl boşluğa 5 adet çakma sık iğne doldurduysak burada da aynı işlemleri yaptık. Yine aradaki 18 sık iğnelerimiz, burada da 18 tane pardon çakma sık iğnemiz, yine başta burada kısa kalan bölümde de 11 tane çakma sık iğnelerimiz olacak. Bu sayılar hiç değişmeyecek. 1 2 3 4 5 6 sıramız oldu. Toplamda 9 sırayla biz tamamlayacağız bunu. 4 sıra bu boşluğu bırakmadan önce örmüştük. Boşluğu bıraktık. Bundan sonra bu sıradan sonra, yani 6. sıramızdan sonra 3 sıra daha ekliyoruz. Yine aynı bu aşağıdaki gibi hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece 3 sıra daha çakma sık iğne örerek bu şeritimizi tamamlıyoruz. Toplamda 9 sıra çakma sık iğne olacak. Bunu unutmayın. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 3 sıra daha bu şekilde örüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan, sonrasında da birleştirme kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, tamamladık. İpimi de ben böyle birazcık şu kadar dikme payı bırakarak bir zincir çekip buradan çıkarıyorum. Bu tarafta dikmek için tekrardan ekstradan bir ip eklemek istemiyorum. Böyle boyutu gayet ideal oldu. Şimdi hemen birleştirme kısmına geçeceğiz. Ben diye şunu unutmayalım. Bundan bir tane daha örüyoruz. Aynısından ipimizi de temizliyoruz. Böyle bir ip bırakmayalım diğerinde. Bir tane daha ben örmüştüm ekstradan. Siz bir tane daha hazırlayıp aynısından örüp iki tane olacak. Sonrasında devam edeceğiz. O öreceğinizin iplerini şöyle temizleyerek gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ben iki tane hazırladım. Böyle göstereyim hemen. İkisini de, evet, şimdi hemen şöyle iki parça halinde ördük. Önce alt tarafa şöyle baştaki 18 zincirli olan kısmı şu başa koyuyorum, alta. Bu tarafına da kısa olan, yani şöyle 11 zincirle yaptığımız kısayı da üstüne denk getiriyorum. Yani karşılıklı bir kısa bir uzun. Bu tarafta 18 zincir üstte, 11 zincir altta. Bu tarafta da uzun 18 zincir altta, 11 zincir üstte. Hemen şöyle ekrana sığmadığı için buradan başlayalım. Şöyle ikiye katlayıp şu boşluktan öncelikle yukarıya doğru çekiyorum. Burası tam böyle denk gelsin. Dikeceğimiz yer, lastiği geçireceğimiz yer olacak. Sonrasında siz böyle de katlayabilirsiniz. Fark etmez. Zaten ne tarafa katlarsanız iki tarafla da çevirip kullanabiliyorsunuz. Farkı olmuyor. Ben şöyle katlıyorum. Ve bakın burada boşluğumuz var. Buradan alta doğru çekiyorum. Ekranım birazcık yakın olduğu için arkadaşlar, o yüzden kusura bakmayın. Şunu şuradan kaydırmıyoruz. Bu şekilde bakın, ilk modelimizin ilk dilimi böylelikle belirginleşmeye başladı. Şimdi yine bu üste gelen, her seferinde üstte kalan kısımlarını tekrar göstereyim. Üsttekini alıyoruz ve alttaki bu boşluktan geçiriyoruz. İpimizi de çekelim.
Burada da üçüncü dilimimizi de tamamlamış olduk. Bu tarafa da dediğim gibi kullanabiliyorsunuz. Bu tarafa da zaten lastiğini diktiğimizde göreceksiniz. Hemen yine böyle katlıyorum. Sürekli böyle altta kalan parçanın bu boşluğundan geçiriyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle çekiştirerek de ayarlayabilirsiniz. Çünkü şu baştakileri çektikçe baştaki gerilmesin yani. Hemen hemen hepsi şöyle aynı genişlikte olsun. Tekrar yine alttakine boşluğa takıyorum. Buraları da ayarlıyoruz. En son taktığımızda da ayarlarız oraları. Hemen yine üsttekini buradaki boşluktan geçiriyoruz. Sonuna kadar zaten iki tane kaldı. Bir burada. Hemen bunları da yapalım. Bir de burada. Bakın. Bu da şöyle denk gelecek arkadaşlar. Buralara lastik dikilecek. Hemen şöyle düzeltelim ve ayarlayalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde ayarlayıp hemen bakın bu tarafla da kullanabilirsiniz. Bu tarafla da şimdi lastik kısmını dikeceğiz. Hemen iğnemi ipliğimi takıp şöyle çok esnek bir lastik. Çünkü takıldığında esnemesi lazım. Standart bir ölçü yani. Esnerse daha rahat kullanabilirsiniz. Şöyle arasına geçiriyorum. Şuradan bakın öncelikle şu karşıdan tam yine köşeye iğnemi taktım. Şu ilmeklerin zaten göreceksiniz. Şöyle çevireceğim. Bakın. Sonuncuyu da şöyle şuradan alıyorum. Hemen bu tarafa geçiyorum. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Şöyle aradan herhangi bir yere tutturarak ara ara şu ilmeklerden tutturursanız şu çıkıntılardan bahsediyorum. Ama siz yani istediğiniz yerde de iğneyi geçirebilirsiniz. Başladığımız yere kadar geldik. Şöyle ipimizi sıkıca çekiyorum ben. Burada
Şu arada çektiğim aradaki boşlukları da dikiyoruz. Karşılıklı. Zaten görünüyorlar. Bu boşlukları da kapattığımız zaman işlemimiz bitmiş olacak. Bakın arkadaşlar, şöyle boşlukları kapatalım. İğnemi de şöyle içeriye alta çekeyim. Buradan da bir düğüm atıp temizleyelim. Şöyle yine aralardan da yürüterek ipi gizleyebilirsiniz. Burada keseceğim. Lastiğimizin bu kısmını bu tarafta takmış olduk. Şimdi karşıda aynı işlemi yapıyoruz. Arasına koyup hemen ipime düğüm atıp geliyorum. Burada da aynı şekilde bakın, lastiğimizi içine doğru koyup yine aynı şekilde dikiyoruz. Sadece şu başı göstereyim. Bunu en son düğüm attığımız yeri gizleriz. Şu aralardan, boşluklardan dikerek yine bu tarafa tam köşeye alıyorum. Karşıya geçtim. Çevirip burayı da karşıya gelelim. Hemen karşı tarafa geçtim. Yine burayı böyle sıkıca ipimizi çektirip şu orta kısmı da dikip tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, dikme işlemini tamamladık. Bakın gayet güzel, rahat, kullanışlı bir bandana oldu. İpleri de çok uygun ama siz yine koton iplerle de örebilirsiniz. Alize Cotton Gold, işte ne bileyim Kartopu Baby One ile bu iple de Nako Pırlanta birazcık sert olabilir. Ama yapısı böyle yumuşak iplerle, bebe ipleriyle daha uygun olur. Kullanımı gayet güzel bir model oldu. İki taraflı da şöyle çevirmek istiyorum. İki taraflı da kullanabilirsiniz. Bu tarafı da farklı duruyor. Diğer tarafı da farklı duruyor arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Beğeni ve yorum yaparak da başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.